İstanbul'da kentsel dönüşüm ya da kat karşılığı bir proje düşünüyorsanız şu meşhur %30 emsal hakkını mutlaka duymuşsunuzdur. Peki bu hak gerçekten de size fazladan bir %30 inşaat alanı mı hediye ediyor? Gelin İstanbul emlak piyasasındaki en maliyetli tuzaklardan birini, şu meşhur %30 efsanesini birlikte mercek altına alalım. Şöyle bir düşünün, inşaat alanınıza cebinizden tek kuruş çıkmadan %30 daha ekleyebiliyorsunuz. Ya kulağa ne kadar harika geliyor değil mi? Hani bedavadan bir bonus gibi. İşte bu vaat, inanın bana, o kadar çok arsa sahibini ve hatta müteahhit de heyecanlandırıyor ki, ama işin aslı pek de öyle değil. Ama lafı hiç dolandırmayacağım. Bu inanış baştan sona yanlış. Hem de öyle basit bir yanlış anlama falan değil. Projenizi daha başlamadan bitirebilecek, cüzdanınızı yakacak kadar kritik bir hata. Şimdi hazır olun, bu efsaneyi yerle bir ediyoruz. İyi de madem bu kadar büyük bir hata nasıl oldu da bu kadar yayıldı? Yani neden bu kadar çok insan projesini ateşe atan bu basit hatayı yapıyor? Hadi gelin bu yanlış anlamanın köküne bir inelim bakalım. Her şeyin başladığı nokta tam olarak burası. Bakın insanlar ne yapıyor? Önce belediyeden aldıkları KAKS'a yani emsal değerine bakıp toplam inşaat alanlarını hesaplıyorlar. Sonra da diyorlar ki süper, şimdi bunun üstüne bir de %30 eklerim, mis gibi. İşte o an projenin bütün matematiğini dinamitleyen o meşhur hatayı yapmış oluyorlar. Peki bu %31 bonus değilse ne o zaman? Ne işe yarıyor? İşte şimdi bu kuralın gerçekte ne olduğunu, projeniz için ne anlama geldiğini hep birlikte netleştirelim. İşte meselenin kilit noktası burası. Bu %30 size fazladan bir daire, bir oda bile kazandırmaz. Aksine bu bir muafiyet. Yani devlet diyor ki, bak kardeşim, bir bina yapmak için otopark, sığınak, merdiven gibi zorunlu ortak alanlar lazım. Sen bunları yaparken sana verdiğim toplam inşaat hakkından yeme diye bu alanları hesaptan düşüyorum. Olay bu kadar basit aslında. Hangi alanlar mı bunlar? Hani bir binanın olmazsa olmazları vardır ya, işte onlar. Otoparklar, asansör boşlukları, sığınaklar, merdivenler, kazan dairesi, aklınıza ne geliyorsa. Bütün bu mecburi alanlar o %30'luk muafiyetin içine giriyor. Amaç ne? Amaç bu zorunlu kısımların sizin satabileceğiniz, size para kazandıracak dairelerin alanından çalmasını önlemek. Şimdi sıkı durun, işin matematiğine geliyoruz. Bu küçücük yanlış anlama rakamlara vurunca nasıl devasa bir fark yaratıyor inanamayacaksınız. Gelin gerçek bir örnekle projenin kaderi nasıl bir anda değişiyor kendi gözlerinizle görün. Örneğimiz basit. Elimizde 300 metrekarelik bir arsa yani parsel var diyelim. Belediyenin verdiği KAKS yani emsal değeri de 1.70. Çok basit bir çarpma işlemi. 300 çarpı 1.70 eşittir 510 metrekare. İşte bu bizim yasal olarak inşaat yapabileceğimiz toplam alan. Projenin anayasası bu rakam. Peki bu 510 metrekare ile ne yapılabilir? Diyelim ki her daire 85 metrekare olacak. Doğru hesap şu: 510 bölü 85 eşittir 6 daire. Bu kadar. Ama efsaneye inananlar ne yapıyor? 510'un üstüne bir %30 ekliyorlar. Oluyor size 663 metrekare. Sonra da bu hayali rakamı 85'e bölüp tamamdır 8 daire çıkar buradan diye hayallere dalıyorlar. Sonuç işte bu kadar net ve acımasız. Ortada fazladan 2 daire var ama sadece kağıt üstünde. Bunlar asla inşa edilemeyecek hayalet daireler. Ve bu basit bir toplama çıkarma hatası değil. Bu bütün bir projenin fizibilitesini, verilen sözleri, kurulan hayalleri yıkan kocaman bir hayal kırıklığı. Peki bu -2 daire gerçek hayatta neye mal oluyor? Sadece bir rakamdan mı ibaret? Hayır. Şimdi gelin bu basit hatanın nasıl bir felaketler zincirini tetiklediğine bakalım. Resmen bir domino etkisi. Bakın taşlar nasıl devriliyor. Önce arsa sahiplerine o hayali fazladan dairelerin sözü veriliyor. Herkes mutlu. Sonra bu hayali projeyle belediyenin kapısı çalınıyor ve bum! Proje reddediliyor tabii ki. Bu red kararı ne anlama geliyor? Müteahhitle imzalanan o güzel sözleşmeler artık çöp. Sonuç, proje tamamen kilit. Herkes birbirine bakıyor. Ama biliyor musunuz? Bütün bu para, pul, bürokrasi bir yana, en büyük hasarı insan ilişkileri alıyor. Projenin başındaki o heyecan, o umut var ya, hepsi gidiyor. Yerine ne geliyor? Suçlamalar, hayal kırıklığı ve belki de en kötüsü taraflar arasında bir daha asla eskisi gibi olmayacak bir güvensizlik. İyi de bu kadar anlattık. Peki bu kabustan, bu potansiyel felaketten kaçınmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hem de neyse ki var. Ve her şey aslında uyması çok basit, tek bir altın kurala dayanıyor. Kural aslında o kadar basit ki, diyor ki, ben bu işi biliyorum demeyin.
bildiğinizi sansanız bile bu işlerde mutlaka ama mutlaka bir bilene danışın. Çünkü bu emlak, inşaat işleri gerçekten çok karmaşık, çok teknik. En iyi niyetle bile yapacağınız küçücük bir hesap hatası başınıza devasa dertler açabilir. O yüzden kendinizden ne kadar emin olursanız olun, bir uzmanın kapısını çalmak her zaman en güvenli limandır. Ve bitirirken aklınızda sadece tek bir soru bırakmak istiyorum. Acaba sizin de yatırımınızı riske atan böyle basit bir hesap hatası olabilir mi? Unutmayın, bir projede en sağlam temel betondan önce doğru bilgidir. MK.